Türk mimarlık tarihinin şüphesiz en büyük ismi olan Mimar Sinan, sadece Osmanlı Devleti'nin değil, dünyanın da en büyük mimarlarından birisidir. Kimliği doğup büyüdüğü zaman ve coğrafi sınırların çok ötesine geçen bu büyük mimarın eserleri, birçok ülkeyi içine alan geniş bir coğrafyada çağının şahidi olmaya ve Osmanlı kimliğini yaşatmaya devam etmektedir. Mimar Sinan 16 ayrı türde 477 esere imza attı. Yapı teknolojisinin ve mühendislik çözümlerinin hızla geliştiği çağımızda dahi Mimar Sinan'dan başka hiçbir mimar bu çeşitlilikte ve sayıda esere imza atmayı başaramamıştır. Yapımının üzerinden 500 yıl geçmesine rağmen 120'den fazla eseri günümüzde hala kullanılmaya devam etmektedir. Yaklaşık 100 yıllık uzun bir ömürde Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat gibi 3 padişahlık döneminde baş mimar olarak görev yaptı. Bin yılın ustası Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın hayatı. 29 Mayıs 1489'da Kayseri'ye bağlı Agırnaz köyünde doğan Mimar Sinan, önce acemi oğlanı olarak devşirilir ve sarayda aldığı eğitim sonrası orduyla birlikte Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Almanya ve Irak seferlerine katılır. 1526 yılında Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra gösterdiği gayretler sebebiyle takdir edilerek bölük komutanı görevine terfi ettirilir. Sonrasında zemberekçibaşı ve baş teknisyen olur. Bu seferler sırasında yapımına ihtiyaç duyulan köprü, ordugah ve yol üzerinde bulunan nehir ve göllerin geçilmesi için yaptığı teknelerle dikkat çekti. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferi sırasında Van Gölü'nden karşı sahile geçmek için 2 haftada 3 adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. İran seferinden dönüşte Yeniçeri Ocağı'nda itibarı yüksek olan hasekilik rütbesi verildi. Özellikle 1538'de Karaboğlan seferi sırasında Prut Nehri üzerinde kurduğu köprüyle ordunun karşıya geçmesini sağlamıştır. Mimar Sinan'ın 13 günde yaptığı bu köprü adeta efsane olmuştur. Mimar Sinan bu olayı şöyle anlatmaktadır. Hemen adı geçen suyun üstüne bir güzel köprünün yapımına başladım. 10 günde yüksek bir köprü yaptım. İslam ordusuyla bütün canlıların şahı sevinçle geçtiler. Bu namı sayesinde baş mimar olarak atanır ve 50 yıl boyunca bu göreve devam eder. Bulunduğu bölgelerdeki önemli yapıları incelediğini ve bunlardan ders aldığını belirten Mimar Sinan, bilgi birikimi ve mimarlık mesleğindeki becerisinin yanı sıra aklı selim, uzun bir ömür yaşamanın ödülünü de alır. Mimarbaşılığa getirilmeden önce yaptığı 3 eser oldukça dikkat çekicidir. Bunlar Halep'te Hüsreviye Külliyesi, Gebze'de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul'da Hürrem Sultan için yaptığı Haseki Külliyesidir. Mimar Sinan, Osmanlı mimarlığında klasik dönemin başlıca yaratıcısı, başka bir deyişle okul kurmuş bir sanatçıdır. Yapıtlarında güzellik ve işlev kavramlarını birleştirerek mühendislik tekniğinin yaratıcılığını sanatçı beğenisiyle birleştirip özgün yapılar ortaya koymuştur. Eldeki kaynaklara göre Osmanlı ve dünya mimarisinde Sinan çağı vardır. Aynı şekilde Osmanlı mimarisinde yaşadığı güçlü dönemde güçlü bir Sinan okulu da teşekkül etmiştir. Böylece Mimar Sinan talebeleri ve eserleriyle Osmanlı mimarisinde etkisini ve sonraki asırlarda yol göstericiliğini sürdürmüştür. Mimar Sinan öne çıkan kimliğiyle bir mimar olarak bilinmektedir. Fakat sadece mimarlık onu tanımlamaya yetmez. O aynı zamanda iyi bir mühendis, iyi bir lojistikçi, şehir tasarımcısı, planlamacısı ve yöneticisidir. Baş mimarlık dönemi. Bu dönemde yaptığı en önemli 3 eserini şu şekilde belirtmiştir. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade Camii ve Külliyesidir. 4 yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle Kalfalık döneminde 1550 ila 1557 yılları arasında yapılmıştır.
Mimar Sinan'ın en büyük eseri ise 86 yaşında yaptığı ve ustalık eserim diye belirttiği Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Mimar Sinan, mimarbaşı olduğu sürece birbirinden farklı konularla uğraştı. Zaman zaman eski yapıları restore etti. Bu konudaki en büyük çabasını Ayasofya için harcadı. 1573'te Ayasofya'nın kubbesini onararak çevresine takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bugünlere kadar sağlam olarak gelmesini sağladı. Eski eserler ve abidelerin yakınına yapılan, onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması da onun görevleri arasındaydı. Bu sebeple Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkanların yıkımını sağladı. İstanbul caddelerinin genişliği, evlerin yapımı ve lağımların bağlanmasıyla uğraştı. Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yayınlattı. Günümüzde bile problem olan İstanbul'un kaldırımlarıyla bizzat ilgilenmesi oldukça ilgi çekicidir. Eserlerindeki çağrışımlar ve anlamları. Süleymaniye Camii. Süleymaniye'nin 4 minaresi İstanbul'da yaşamış 4 büyük hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ı ya da camiyi yaptıranın İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğunu temsil eder. Süleymaniye Camii minarelerinin uzun ve kısa düzenlenişi ana kütleyle beraber yapıya modüler sistemde piramidal bir görünüm kazandırır. Uzaktan bakıldığında birbiri üzerinde göklere yükselen bir merdiven gibi duran bu orantı ustalığı Hristiyan öğretide Yakup'un merdiveni olarak adlandırılmaktadır. Selimiye Camii. Selimiye Camii'nin 31.25 metre çapındaki tek kubbesi Allah'ın tek olduğuna işaret eder. Benzer şekilde caminin pencerelerinin 5 kademeli oluşu İslam'ın 5 şartını, 4 vaaz kürsüsü, 4 hak mezhebini, Selimiye Külliyesi'ndeki toplam 32 kapı, İslamiyet'in 32 farzını, arka minarelerde 6 yolun olması imanın 6 şartını, 12 şerefesi ise 12. padişah tarafından yaptırıldığını ifade etmektedir. Mimar Sinan'ın eseri olan Şehzadebaşı Camii'nin 1990'lı yıllarda devam eden restorasyonunu yapan firma yetkililerinden bir inşaat mühendisi, restorasyon sırasında yaşadıkları bir olayı şöyle anlatıyor. Cami bahçesini çevreleyen duvarında bulunan kapıların üzerindeki kemerleri oluşturan taşlarda yer yer çürümeler vardı. Programımızda bu kemerlerin yenilenmesi de yer alıyordu. Biz İnşaat Fakültesindeki teorik olarak kemerlerin nasıl inşa edildiğini öğrenmiştik. Fakat taş kemer inşasıyla ilgili herhangi bir pratiğimiz yoktu. Kalıbı yaptık, sökmeye kemerin kilit taşından başladık. Taşı yerinden çıkardığımızda hayretle iki taşın birleşme noktasında olan silindirik bir boşluğa yerleştirilmiş bir cam şişeyle karşılaştık. Şişenin içinde dürülmüş beyaz bir kağıt vardı. Şişeyi açıp kağıda baktık. Osmanlıca bir şeyler yazıyordu. Hemen bir uzman bulup okuttuk. Bu bir mektuptu ve Sinan tarafından yazılmıştı. Mektupta şunlar yazılıydı. Bu kemeri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş olacağından siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri de değişeceğinden bu kemeri nasıl inşa edeceğiniz hakkında herhangi bir fikriniz olmayacak. İşte bu mektubu ben size kemeri nasıl inşa edeceğinizi anlatmak için yazıyorum. Koca Sinan mektubuna böyle başladıktan sonra o kemeri inşa ettikleri taşları Anadolu'nun neresinden getirdiklerini söyleyerek izahlarına devam ediyor ve ayrıntılı bir biçimde kemerin inşasını anlatıyordu. Her kim bu taş eskidiğinde yenisiyle değiştirmek isterse eski taşın yerine takılacak yeni kilit taşının iki tarafından yağlı iple taşı bir taraftan sokup öteki taraftan çeksin ve sonra ipin dışarıda kalan kısımlarını kessin yazmıştı. Bu mektubun ihtişamı modern çağın insanların bile zorlanacağı taşın ömrünü bilmesi, yapı tekniğinin değişeceğini bilmesi, 400 sene dayanacak kağıt ve mürekkep kullanması gibi yüksek bilgi seviyesinden gelmektedir. Şüphesiz bu yüksek bilgiler de o koca mimarın erişilmez özelliklerindendir. Ayrıca erişilmesi gerçekten zor olan bu bilgilerden çok daha muhteşem olan Mimar Sinan'ın 400 sene sonrasına çözüm üreten sorumluluk duygusudur.
Süleymaniye Camii Nargile Hikayesi. Günümüzde camilerde ezanın ve imamın hutbelerinin vatandaşlara ulaşması için hoparlör kullanılmasına karşın Mimar Sinan'ın yaşadığı dönemlerde böyle bir imkan olmadığı için camilerin akustiğine büyük önem verildiği bilinmektedir. Süleymaniye Camii'nin yapımında Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman arasında yaşanan bir olay şu şekildedir. Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin yapımı sırasında kubbenin altından nargile içmektedir. O dönemde çalışanların bazıları Kanuni Sultan Süleyman'a giderek Mimar Sinan çalışmıyor, oturup nargile içiyor diye şikayet ederler. Kanuni Sultan Süleyman şikayetler artınca gidip bakıyor ki gerçekten Mimar Sinan kubbenin altında oturmuş nargile içiyor. Bunun üzerine padişah, "Niye çalışmıyorsun?" diye sorduğunda Mimar Sinan, "Kubbenin akustiğinin nasıl olacağını hesaplıyorum. Nargileden çıkan sesle bunu yapmaya çalışıyorum," diye cevap vermiştir. Süleymaniye Camisi'nin gecikmesi İran Şahı'na çevresindekiler tarafından şu şekilde bildirilir. İstanbul'da büyük bir mabetin yapımına başlayan Osmanlı Devleti hazinesinde parası kalmayınca mabetin yapımına ara vermiştir. Aralarında rekabet bulunan İran Şahı bu durumu fırsat bilerek içerisinde mücevherler olan bir sandığı Sultan Süleyman'a gönderir. Sultan Süleyman yapılan yardımı geri çevirmez. Taşların bir kısmını elçinin gözü önünde etrafındakilere dağıtır. Şah'ın gönderdiği bu taşlar caminin taşları yanında kıymetsizdir diyen Sultan Süleyman'ın emriyle sandıkta kalan zümrüt, yakut ve elmas cinsinden diğer mücevherler bir havanda un ufak edilerek yapımı devam eden bir minarenin harcına karıştırılır. Gün ışığı vurduğunda parıltısıyla diğerlerinden ayırt edilen bu minareye halk arasında Cevahir Minaresi adı verilmiştir. Koca Sinan ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin inşaatına başlamadan önce inşaatta kullanacağı bütün taş malzemeyi araziye yerleştirir. 2 yıl süresince tonlarca taşı zeminin üzerinde bekletir. İnşaatın yapımına başlanmaması padişahı rahatsız eder. Bu durumun hikmeti Mimar Sinan'a sorulunca Sinan bu olayı zeminin tam oturması için bu ağır malzemeleri arazi üzerinde beklettim diyerek izah etmiştir. İnşaatçıların kullandığı zeminin oturması denen bir olay vardır. Sinan da Selimiye'nin zeminini önceden sıkıştırarak bu şekilde zeminin oturmasını sağlamıştır. Böylece iş bittikten sonra oluşacak olan çatlama ve kaymaların önüne geçilmiştir. Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nin kubbesini oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı 5. bir işlem bularak çözdüğü söylenir. Ayrıca minarelerin şerefelerine çıkan yolda insanların birbirlerini görmemeleri ise büyük bir dehanın ürünüdür. Günümüzde Almanlar aynı sistemi kopyalayarak meclislerinin önündeki dev kürede kullanmışlardır. Minarelerin çok daha gelişmiş bir raylı sistem mekanizması üzerine oturtulduğunu ve her yöne yaklaşık 5 derece yatabildiğini gören Japon bilim insanlarının bu minarelerdeki sistemleri modelleyerek modern raylı sistemlere dayalı gökdelenleri inşa ettikleri söylenmektedir. Mimar Sinan kendi mezarını Süleymaniye Camii'nin Haliç duvarının önünde beyaz taşlı sade bir yer olarak inşa etmiştir. Hayatı boyunca ihtişamlı ve birbirinden güzel eserlere imza atan Mimar Sinan'ın bu sade mezarı kendisinden sonra gelenlere adeta bir öğüt niteliğindedir. Yakın dostu Sahi Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan Mezar Taşı kitabesi ise şu cümlelerle biter. "Yattığı yeri hüda kılsın, anın bağı cihan, geçti dende cihandan, piri mimaran Sinan." Mezarı 1935 yılında Türk Tarihini Araştırma Kurumu üyeleri tarafından kazılmış ve kafatası incelenmek üzere alınmış, ancak sonraki restorasyon kazısında kafatasının yerinde olmadığı görülmüştür. 1976 yılında Uluslararası Astronomi Birliği'nin aldığı kararla Merkür'deki bir krater Sinan Krateri olarak isimlendirilmiştir. UNESCO tarafından 2007 yılında Dünya Kültür Mirası listesine de alınan Dirina Köprüsü, aynı zamanda Dünya Kültür Mirası içinde yer alan 6 tarihi köprüden biridir. Edirne'de yaptığı Selimiye Camisi, 2011 yılında Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir.